Arılarda sonbahar bakımı nasıl yapılmalı? Değerli arıcı dostlarımız, binbir emekle hizmet ettiğimiz arılarımızın, soğuk kış aylarını kayıpsız atlatabilmesi ve bir sonraki sezona güçlü bir şekilde çıkması için, özellikle sonbahar bakımı son derece önem taşımaktadır. Tecrübeli arıcılar bu durumu iyi bildikleri için, güz bakımına ayrıca önem verirler. Arılar için ülkemizde güz dönemi, yöreden yöreye değişiklik gösterse de, esasen bal hasadıyla başlayan ve havaların iyice soğumasına kadar devam eden bir zaman dilimini kapsar. Peki bu dönemde ne yapmak gerekir? Bu dönem arılara müdahale edilmezse ne olur? En iyi güz bakımı nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını bulmak için son derece faydalı bulduğumuz videomuzu sonuna kadar büyük bir dikkatle izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Sevgili arıcıyım.com dostları. Siz değerli arıcılarımız için yayınladığımız videolardan sizler de haberdar olmak istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer yandan videolarımızla ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyor. Hepinize bol ve bereketli sezonlar diliyoruz. Peki, güz döneminde arılarımızın bakımı nasıl yapılmalı? Gelin şimdi madde madde bu süreci açıklamaya çalışalım. Güz dönemi arı bakımı. 1. Kovanda yeterli miktarda bal stoğu bırakın. Bal hasadı yapılırken koloninin mevcuduna göre, kovanda yeterli miktarda bal stoğu bırakılmalıdır. 10 çerçeveli bir koloni için yaklaşık 20 kilogram bal, bir kışı rahat atlatmak için yeterli olabilir. Kış mevsimi sıcak geçen bölgelerde arılar hareketli olacakları için daha çok bal tüketeceklerdir. Dolayısıyla özellikle bu bölgelerde zaman zaman kovandaki bal stoğu kontrol edilmeli, gerekirse gıda takviyesi yapılmalıdır. Şayet kovanda arı mevcuduna göre, ihtiyaçtan fazla bal stoğu varsa, fazla ballar alınmalı ve erken ilkbahar döneminde gıda takviyesi olarak ihtiyaç duyan kolonilere verilmelidir. 2. Sakın, varroa mücadelesini ihmal etmeyin. Ülkemiz ve dünya arıcıları için en büyük arı hastalıklarından birisi varroa parazitidir. Dolayısıyla, bal hasadının yapılmasıyla birlikte varroa mücadelesine vakit kaybetmeden başlanmalıdır. 3. Arılarınızı şurupla besleyin. Arıların kışı güçlü bir şekilde atlatabilmesi için koloni içerisindeki genç arı mevcudunun fazla olması önemlidir. Bal hasadı ile birlikte özellikle sıcak havalarda arıya azar azar şurup vermek, anayı daha da çok yumurtlamaya teşvik eder. Şurubun, bu mevsimde poşetle verilmesi daha çok fayda verebilir. Şurup, poşetle verildiğinde arılar tarafından yavaş yavaş çekileceği için, hem ana arının daha çok yumurta atmasına imkan sunarken, diğer taraftan yağmacılığın oluşmasına da fırsat verilmemiş olunur. 4. Kovanda kek bulundurun. Bal sağımı ile birlikte, kovana devamlı şekilde kek ya da fondan şeker konulmalıdır. Arı keki veya fondan şeker ana arıyı uyararak daha çok yumurta atması sağlanabilir. 5. Arılarınızı bölme tahtasıyla sıkıştırın. Koloni mevcuduna göre arılar, bölme tahtasıyla sıkıştırılmalıdır. Arıların sıkışık olması, hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlarken, kovandaki ısı oranını yükselttiği için, ana arının daha çok yumurta atmasını da sağlar. Dolayısıyla özellikle boş çerçeveler kovandan alınmalı ve koloni mümkün mertebe sıkıştırılmalıdır. 6. Yaşlı ve güçsüz ana arıyı değiştirin. Güçsüz ve yaşlı analar, bal hasadının yapılmasıyla birlikte değiştirilmeli, kış sezonuna genç ve güçlü analarla girilmelidir. Bu durum bir sonraki sezonun verimli geçmesi için son derece önemlidir.
Tecrübeli ve başarılı arıcılar genç ve performansı yüksek ana arılarla çalışmayı tercih ederler. 7. Arı hastalıklarıyla mücadele etmeyi öğrenin. Güz mevsimiyle birlikte, azalan nektar ve polen miktarına bağlı olarak, koloninin gücünde de zayıflama meydana gelir. Bu durum aynı zamanda türlü hastalıklara davetiye çıkartır. Bir arıcı başarılı olmak istiyorsa, arı hastalıklarıyla nasıl mücadele edileceğini de iyi bilmelidir. Bu hususta tecrübeli arıcılardan destek alınmalı, herhangi bir hastalık ortaya çıktığında anında müdahale yapmalıdır. 8. Bölünen arıya döllenmiş ana verin. Kimi arıcılar, bal hasadıyla birlikte arılarını bölerek çoğaltma yolunu tercih etmektedirler. Her ne kadar güz mevsiminde arı bölmek tavsiye edilmezse de, kimi arıcılar bir sonraki sezon arı satarak gelir elde etmek için bu yöntemi uygulamaktadırlar. Şayet sonbahar aylarında arı bölünecekse, mutlaka bölünen anasız koloniye döllenmiş ana vermelidir. Bu şekilde zamandan kazanıldığı gibi, arı mevcudunun artması da sağlanabilmektedir. Zira bir arı kolonisinin ana çıkartması ve yumurtaya geçmesi için bir aydan fazla bir zamana ihtiyaç vardır ki bu da koloninin geleceği için ciddi bir tehdittir. 9. Arılarınızı daha verimli coğrafyaya taşıyın. Sonbahar döneminin verimli geçmesi için arılar, nektar ve polen açısından daha elverişli bir ortama taşınabilir. Şayet böyle bir imkan varsa mutlaka değerlendirilmelidir. Bu şekilde arı kolonisi daha güçlü bir şekilde kış mevsimine girerken, bir sonraki dönem için güçlü koloniler oluşturulmasına da fırsat sağlanmış olur. 9. Yağmacılığa karşı dikkatli olun. Sonbahar döneminde çevrede azalan nektar miktarına bağlı olarak arılarda yağmacılık faaliyetleri de ortaya çıkabilir. Şayet önlem alınmaz ise yağmacılık ciddi koloni kayıpları oluşturur. Bu yüzden bir arıcı yağmacılığının önüne geçmek için bütün tedbirleri almalı, bu hususta son derece dikkatli olmalıdır. 10. Güçlü koloniler oluşturun. Zayıf ve güçsüz koloniler, bu mevsimde birleştirilmeli, zayıf arılarla asla ve asla kış dönemine girilmemelidir. Unutulmamalıdır ki, güçlü kolonilerle çalışmak her zaman ve her durumda büyük bir avantajdır. Başarılı arıcılar bu kuralı iyi bildikleri için, genelde arılarını güçlü tutmaya çalışırlar. 11. Eskimiş ve bozuk kovanları yenileriyle değiştirin. Kış mevsimine daha sağlıklı ve sağlam kovanlarla girilmeli, kovanların ısı yalıtımı iyi olmalı, dışarıdan nem çekmemelidir. Zira özellikle rutubet, bir arı kolonisinin baş düşmanıdır. Bu yüzden pek çok arı kolonisi sönmekte ve ağır kayıplar oluşmaktadır. 12. Kovan örtü bezi nitelikli olsun. Kovan örtü bezi kontrol edilmeli, arıyı sıcak tutacak ve kovan içindeki rutubeti çekecek bir örtü kullanılmalıdır. Bunun için şeker çuvalı ideal bir örtü bezi olabilir. Kimi arıcıların örtü bezi için naylon kullandıkları gözlenmektedir. Naylon, kuru ortamlar için her ne kadar işe yaradığı görülse de, kovan içerisinde nemin oluşmasına ortam sağladığı için dikkatli kullanılmalıdır. Bol ve bereketli günler geçirmeniz dileğiyle.